dershaneye gitmeyi dört gözle bekliyorum. Niye? Çünkü onu göreceğim. Aynı sınıftayız. Sandalyemi ondan tarafa doğru çeviriyorum. Yani bu tarafta. Tahta bu tarafta. Ama ben yan oturup onu izliyorum. Hem arada tahtaya bakıyorum şeklinde. Onu gördüğümde böyle kalp atışlarım hızlanıyor. Ağzım kulaklarıma veriyor falan. İşte sürekli onun hakkında şeyler soruyorum. Kimseye öyle burcunu falan sormam. İşte burcun ne? Baban ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen falan diye. Ondan sonra hatta işte şeyi sunuyordu. TRT Çocuk'ta haber sunuyordu salı günleri. Ve heyecanla gidip oturup onu izliyordum böyle. Ama yani mesela hiç bir şekilde ona belli etmedim, söylemedim. Yani o da anladım bilmiyorum, hani çok merak ediyorum, sürekli ona bakıyorum. Zannetmiyorum. Ama o dönem tabii ki bu duygular beni zorladığı için hani ne oluyor? Böyle şeyleri benim erkeklere hissetmem gerekmiyor mu? Neyim ben falan. Ama böyle günlüğüme yazıyorum o dönem. En çok günlük tuttuğum dönemler zaten ortaokul, lisenin bir kısmı diyeyim. Orada acaba ben L nokta nokta miyim diye yazıyorum. Çünkü anladıca yazıyorum. İşte lezbiyen yazarsam kabul etmiş olabilirim. Daha belli olmadan yazmayayım ben bunu falan diye, öyle bir şey var. Ama o gün günlüğümü yazdığımda şeyi fark ettim. Ben bir diyalog istiyorum karşımda. Günlüğüme de şey yazdım. Sen bana hiç cevap vermiyorsun. Ben birini aramalıyım. Bana birileri bir şey söylemeli falan. Ortaokulda aynı serviste olduğum ne ortaokulu, lisede. Lise 2'deyken aynı serviste olduğum arkadaşımı aradım. Ben sana şimdi günlüğümü okuyacağım. Lütfen hiç yargılamadan sonuna kadar dinle dedim. Tabii ben günlüğün en sonunda da ağladım falan filan. Ondan sonra bana bir kızdı. Ya Burcu dedi, benim ödümü koparttın, böyle bir şey oldu zannettim. Bu muydu yani falan, lezbiyensin ya da biseksüelsin ne fark eder? En sonunda öyle yazmıştım. Lezbiyen miyim yoksa biseksüel miyim falan diye. Ne fark eder canım ya, neysen nesin, bu da sorun mu falan dedi bana. Korkuttun beni bana yaptı. Ha, sorun değil mi yani? Peki o zaman. Tabii canım, sorun değil, sen oluruna bırakacaksın. Neysen ortaya çıkar zaten dedi. Çok şanslıydım. Yani bence ilk konuştuğum insanından böyle bir tepki almış olmak gerçekten büyük bir şans. O bana öyle söyleyince böyle bir şey yaptım ben de. Ha, işime de geldi. Tamam, ben o zaman oluruna bırakayım ben şeklinde. Üniversiteye geldiğim zaman bir de sosyoloji olunca tamam dedim. Ben de yandı. Ben buradan bir araştırma yapayım. Üniversite 1'de işte hoca kendiniz konu seçin, yani konusu kendiniz seçeceğiniz bir sembolik sağ çalışması yapın dedi. Ben dedim eşcinselleri araştırmak istiyorum hocam. Odasına gittim. Ama dedi bu sembolik bir araştırma falan, konu geniş olduğu için sen sadece lezbiyenleri araştır bence dedi. Tabii olur, siz nasıl isterseniz dedim. Öyle işte başladı Safon'un kızlarıyla tanışma. Safon'un kızları şöyle lezbiyen feminist grup olarak adlandırıyordular kendilerini ve az sonra kendimizi demem gerekiyor. O zamanlar ki dilimle söylüyorum. Ondan sonra böyle bir başta şey yaptılar bana da, zaten hani eşimle tanıştım. Ev toplantıları yapıyoruz bizde de. İşte evlerde toplanıyoruz pazar günleri. İşte sen de istersen gelebilirsin. Tamam dedim. Ondan sonra ben zaten ilk toplantıda onlara da söyledim. Yani ben böyle araştırma yapıyorum. Yani bu araştırma yapmayı gerçekten istiyorum ve sunum da yapacağım. Ama gerçekten kendim için de yapıyorum bu araştırmayı. Kendimi bulmak için de yapıyorum falan diye. Yani 6 kişi, 7 kişi oluyordu toplantılar. Bazen böyle başkaları da geliyordu. 10 kişi falan da oluyordu. Genelde böyle bir sohbet konusu açıyorduk. Mesela işte bir tanesi aşk oluyordu. İşte başka bir şey, örgütlenmeyle ilgili bir konu oluyordu. Bazen şiir okuyorduk, bazen yazı okuyorduk, bazen sadece sohbet ediyorduk falan. Safon'un kızları ben yokken tabii bir şey hazırlamışlardı. Ben yani gruba girmeden önce lezbiyenler hakkında diye bir broşür. Sapık Kızların broşürü vardı. Onu dağıtıyordu. Yani militan kısmı orada. Ben tabii hemen broşürleri çantama doldurdum. Artık her tanıştığım insanla mutlaka işte konuşuyorum. Biraz kendimden bahsediyorum. Sonra Safa'nın Kızları broşürünü çıkartıyorum. İşte lezbiyenlik hakkında diye.
enerjimizi, zamanımızı Kaos GL'de kadınların örgütlenmesine, Kaos GL lezbiyenlerin örgütlenmesine ayıralım dedik. Zaten toplantılarımızı en son işte 2000'de Kaos GL Konur Sokak'ta ilk yerini Kaos Kültür Merkezi'ne açtığı zaman orada yapmaya başlamıştık her pazar. Öyle karar verdik. Ondan sonra dedik Sabun'un kızlarını sona erdirdik diye Kaos GL'de işte deklarasyonumuzu yaptık. Ama tamamen hani az kişide kalmışsak o az kişi Kaos içinde aktif olmaya devam etti. Yerin olması hepimiz için çok büyük bir şey ve çok güzel bir şeydi. Yani ben mutlaka yani her fırsatta gidiyordum. Bir şeyler yapmak lazım. Oraya yeni gelenlerle tanışmak falan. Mekan çok önemli. Yani benim için şöyle bir şeydi. Yani daha fazla insana eşcinselliğin ne olduğunu, eşcinsellerin her yerde olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu da bunun çok önemli bir aracı. Ve ben de bunun içinde olmalıyım. Yani çok fazla kişi yok. İnternet daha yeni o dönemde gelecek. Yani o yüzden hani öyle Facebook'ta, Instagram'lar, şunlar bunlar olmadığı için yani dergi dağıtımı çok önemli, afişler çok önemli, yapılan etkinlikleri duyurmak çok önemli, insanları kültür merkezine çağırmak, etkinliklere katılımlarını arttırmak önemli. Çok değerliydi yani o yüzden hiç bırakmadım diyebilirim. Yani zaten hani Safon'un kızlarını feshettikten sonra Kaos GL içinde kadın örgütlenmesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak istedik. Dolayısıyla da o pazar buluşmaları onu amaçlıyordu. Yani çünkü doğal olarak ataerkil dünya, ataerkil ülke ve örgütlenmede de kadınların kendini güvenip de bir şeyler yapması ayrıca cesaretlendirme gereken bir şey olduğu için biz kadınların Kaos GL'de aktif olmasını sağlayacak ya da en azından gelmesini cezbedici hale getirecek. Benim gibi hisseden, benim gibi yaşayan, benden biri olsun. Dolayısıyla da yani Kaos GL'ye geldiğinde mesela bir kadın eğer orada kadın yoksa bir işte sadece ne bileyim erkeklerle karşılaşıyorsa tam kendini açmıyor. Belki sonra bir kere daha geldiğinde falan şey yapmıyor. Bir daha gelirsem gene öyle olacak deyip bir daha gelmeme şeyine gidebiliyor. O yüzden de dedik ki böyle özel bir zaman ayırırsak hiç değilse diğer zamanlarda gelmekten çekinen, ayakları geri giden kadınlar bu şekilde gelir, bu şekilde ısınır. Öylece hani hem kadın kadına sohbetleri yapabiliriz hem de belki o kadın kadına sohbetlere olan ihtiyacı doyurduğu zaman birlikte bir şey yapabileceğine dair inancı da gelişecek diye düşünüyorum. Benim öyle oldu. Bir yandan kendimizi kaosa gelen kadınlara tanıtıyoruz, ediyoruz ama yazılı olarak da şimdiye kadar neler yaptık, burada neler oluyor gösterebileceğimiz ve dağıtabileceğimiz bir elimizde broşürümüz olsun istiyorduk. Hem de hani kendisi o broşürün iki amacı var aslında. Bir, hani eşcinsel, biseksüel olan kadınlara hani tabii ki her kadın heteroseksüel değildir vermek. Yani kendini yalnız hissetmemesi gerektiğini biliyorum. Hem de heteroseksüel dünyaya bir şey söylemek yani hani heteroseksist yaklaşıma karşı bir duruşu. Yani siz hiçbir şey söylemediğiniz zaman heteroseksüel olmuyorsunuz gibi bir şeyi ortaya koymaktı. Yani oradan o zamana kadar yaptığımız şeyler üzerinden onları hem yazılı hale getirmek hem işte sıkça sorulan soruları da koymuştuk. Benim için böyle bebek gibi oldu o. Yani çünkü çok çaba harcadık onun yapılması için. Bir sürü insanla konuştuk. Onun gelişim yapma süreci de ayrıca heyecan veren bir şeydi. Onu ürün olarak elimde gördüğümde bir de böyle biliyor musun diye yapmıştık. Onu böyle bu parantez içinde, soru işareti parantez içinde. Hani biliyorsun aslında bir yandan da. Yani daha yapılacak çok şey var. Yani benim için her zaman öyle oldu. Yani çok güzel bir şey daha başardık. Ama daha yapılacak çok şey var. Yani zaten o broşürler dağıtıldığı zaman Kaos'ta her zaman şu oluyordu. Yani şimdi yani basıldı bunları yaymamız lazım.
Yani o modda ilerliyorsa. Kaos Kele'de örgütlenmeden önce örgütlü biri değildim. Dolayısıyla da 8 Mart'a Kaos Kele ile örgütlenmeden önce katıldım mı hiç zannetmiyorum. Kaos Kele ile katıldım. Yani hani bir düşünüyorum hani bir tanıdığım biri beni 8 Mart'a götürmüş mü diye ama hiç öyle bir şey aklıma gelmiyor. Örgütlü olarak katıldım ben 8 Mart'ta. Dolayısıyla Kaos Kele ile katıldım. Zaten feminizmimde de örgütlenmem Kaos Kele sayesinde oldu. Ben kendime feminist diyordum ama örgütlü bir feminist değildim. Dolayısıyla ben aslında hem lezbiyen hem feminist olarak Kaos Kele'de örgütlendim. Yani Tafo'nun Kızları ve Kaos Kele'de tabii ki. İlk 2001 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yani ya 2000 ya 2001 diye hatırlıyorum. İlk 1 Mayıs'ı. Yani böyle ne bileyim bir avuç kişiydik. İşte zaten 2 kişi pankartı tutuyor, 3 kişi döviz taşıyor falan şeklinde. Annem yani bilmiyordu bu arada. Hani ben annemlere bütün araştırmayı falan söyledim. Araştırma yaptım biliyorlar. Annem o süreçte ailede böyle bir şey hani aman uzak dur şeyi var. Hani araştırmanı yaptın bitti tamam artık görüşme. Yoksa sen de lezbiyen olursun falan işte. Seni de lezbiyen yaparlar pardon gibi bir şey. Mesela ben anneme şey diyordum lezzbiyensem lezbiyenimdir anne sonradan olunmuyor falan yapıyorum. Yani böyle ona söylemenin yollarını arayacak cümleler kuruyorum ama annemle de çok ciddi bir duvar var yani. Biz seni çok iyi yetiştirdik. Sen iyi aile kızısın, lezbiyen olamazsın diyor bana. Anne diyorum o kadar anlattım ben sana şeyleri. Yani işte şundan bahsettim, bundan bahsettim. Onlar da iyi aile kızları anlattım ben sana. Niye olmuyor yani öyle bir şey yok falan diyorum. Hayır sen olamazsın falan yapıyor bana. Ya dolayısıyla hani o 1 Mayıs'lara 8 Mart'lara çıktım muhtemelen aynı sene 1 Mayıs'la 8 Mart. Oradaki tek tedirginliğim şuydu. Çok mutluydum, çok gururluydum. Çok heyecanlıydım. Böyle ara ara şey geliyordu sadece. Hani kameralar geliyor falan diye böyle şekerlerse televizyona da çıkarsak falan gibi. Çünkü yani hani annem öyle duvar örünce ben de hani söylemedim açıkçası. O dönemde işte sevgili olduğum kişi de işte ailesinin bilmemesinden kaynaklı çok istemiyordu falan. Öyle bir şey vardı. Onun dışında bir yani çok az düşünmüşümdür. Aman ailem beni görecek kısmı aman görürse de görsünler. Rahatlarım işte falanla da varıyordum yani. Benim için daha çok şeydi yani bize karşı yani Kaos GL'nin pankartına yönelik destek de güzeldi ayrıca. Yani alkışlayanlar, genelde sendikalardan alkışlanıyorduk tabii. O da güzeldi ve yani çok heyecanlıydı. 2003'te gaylerin ve lezbiyenlerin sorunları çözüm arayışları sempozyumu vardı. Yani ilk bir şeyler düzenleme ve organize etme şeyi oradaydı. O sempozyum bence homofobi karşıtı buluşmalar için çok iyi bir deneme de oldu. Yani sempozyum hani bir kere yaz bir şeydi ama biz bunu her zaman yapabiliriz'i görmüş olduk. Yani bunu sürekli hale getirebiliriz. Yani 17 Mayıs homofobi karşıtı günü de kullanarak tarih olarak baştan ayağa sempozyum diye işte Kaos'a yazdığım bir yazı var. Çünkü orada herkes gerçekten yani hani bu isim kartlarının hazırlanmasından işte moderatörlerin belirlenmesine, herkesin işte konuşmacıların bulunmasına, onlarla konuşulmasına, yerlerin ayarlanması, herkesin kesinlikle her şeyde bir şey vardı. Bir parmağı oluyordu yani herkesin her şeyde bir emeği oluyordu. O benim için çok güzeldi. Çok güzel bir ekip çalışmasıydı bir kere. Çok güzel bir katılım oldu. Yani hani duyurusu falan. Ben açıkçası o kadar büyük bir katılım beklemiyordum. Hazırlığıyla falan, heyecanıyla zaten hani genel olarak bu şey hep vardı. İşte kim katılacak, kim konuşacak falan filan. Ben dedim yani herhalde Ali mi sordu? Biri sordu hani açılış konuşmasını yapmak ister misin falan diye. İsterim. Yapabilir miyim? Yaparım falan. Kameralarda olacak yalnız falan. Evet olacak. Ben o zaman bir düşüneyim mi acaba falan. Ama yani şey
yani çok istedim yapmayı ve birlikte hazırladık zaten açılış konuşmasını. Hep beraber işte Ali, Umut, Buse falan hep beraber hazırladık. Ve yani o şeylerde bile hani provasını yaparken bile çok heyecanlanıyordum. Şey dedim, ben bunu nasıl okuyacağım ya, bu kadar heyecanlı, yani kalbim bu kadar çarparken nasıl okuyacağım acaba falan diye düşünüyordum. Yani benim için o sempozyumun bir önemi de şu, şimdi kameraların önüne çıkacağım için, basın orada olacağı için ailemin oradan öğrenmesini istemedim. O yüzden aileme sordurtma, yani ben onlara ben eşcinselim demek istemiyordum. Onların bana sormasını istiyordum. O yüzden o çalışmalarıma başladım. İşte o dönem ben üniversiteden mezun olmuştum, boştum. O yüzden zaten tam zamanlı kaos gönüllüsüydüm. Annem tabii soruyor, her gün nereye gidiyorsun kızım, hani okula gitmiyorsun, çalışmıyorsun ama her gün gidiyorsun bir yerlere. Ben kaosa gidiyorum demeye başladım. Niye sen kaosa gidiyorsun? Sen onlarla ilişkilerini kesmedin. Yok, kesmedim, hepsi benim arkadaşım. Böyle sempozyum düzenliyoruz falan. Sen ne yapıyorsun? İşte ben de yardım ediyorum sempozyuma. Sonra zaman yaklaştıkça işte böyle daha çok bahsetmeye başladım. En sonunda anneme sordurttum yani. İşte sen de onlardan mısın? Başlayıp ondan sonra işte hadi anne gel oturup konuşalım deyip 3 seanslı bir açılma yaşadık. Ondan sonra da söyledim, ben böyle böyle sempozyumda açılış konuşması yapacağım. Sizi de beklerim falan diye. Yani çok taze oldu bir ay içinde. Aileme açıldım. Annemle abime aynı anda açıldım zaten. Sonra babam annem babama söylemiş falan. Ve geldiler. Yani geleceklerini beklemiyordum aslında. Annem de babam da geldiler. Tam böyle ben açılış konuşması başlayacağım sırada. Zaten onu konuşmanın heyecanı içindeyim. Bir de annemle babamı görünce bıraktım kağıttım, onlara gittim, böyle işte hoş geldiniz falan yaptım. Ya bayağı şeydi. Yani bir yandan o kadar kameranın önünde, o kameranın anlamı şeydi. Birçok kişi duyacak artık, yani hani sadece gelen etkinliklerde hani içerideki katılımcılara bir şey anlatıyor değilsin. Şimdi birçok kişiye bir şey anlatıyorsun. Bütün Türkiye duyacak ya falan, onun heyecanı var. O yüzden çok büyük bir şeydi, yani çok önemli bir şeydi. Ailemin orada olması ayrı bir şeydi. Kadın Kadına Öykü yarışması şöyle oldu. Bizim Kaos'taki kadın kadına sohbetlerimiz içinde çıkmıştı. Yani şöyle bir sohbetimiz olmuştu, yani hani şimdiye kadarki çoğunluk kadın kadına aşkı hep böyle depresif ya da sonunda birinin intihar ettiği ya da aileden zulüm görüldüğü, kötü sonlu veya işte içeriğinde de hezeyanlarla dolu hikayelerle okuyoruz. Yani medyada yazılı, görsel hep böyle ortaya çıkan ürünler hep bu şekilde. Yani neden biz kendimiz yazmıyoruz o zaman? Yani çünkü böyle değil. Her şey hezeyan, hüsran, drama falan değil yani. O yüzden kendi öykülerimizi yazalım o zaman dedik. Bunun için de hani eğlenceli hale getirmek için bu bir yarışma olsun. O zamanlar Burcu vardı ilk konuştuğumuzda, onun bizzat aslında böyle bir fikir olarak çıkarttığı bir şeydi. Öykü güzel bir şey oldu. Ondan sonra bunu ilk yapmaya başladık. Duyurularımızı yaptık hemen. İlk öykü yarışmasına 9 kişi katıldı. 9 katılımcı vardı ve bunların da ya herhalde ikisi falan aktivist değildi. Geri kalanı aktivistlerdi. Biz katıldık gibi bir şey oldu yani. Ben jürideydim. Benim öyle bir yeteneğim yok. Ben katılmadım. Jüri de bizdik zaten. O zaman şey yaptık. İlk 3 yani 1, 2, 3'e ödül verdik. Sonraki özel ödüller yaptık bir de. Çünkü 9 kişi katılmış ve hani amaç hani birilerini yarıştırıp rekabet yaratmak değil. Amaç başka bir şey. Amaç görünürlük. Amaç gerçekten hem kadınların yazmasını teşvik etmek hem de eşcinsel biseksüel kadın görünürlüğüne bir şey katkıda bulunuyor olmak. O yüzden
Orada şeyler de verdik. Bu yani ödüllerin, özel ödülleri şey diye de vermiştik. Mesela Yelda X özel ödülü diye bir şey vardı. Orada işte evli olan bir kadınla ilişki yaşadığı için o kadının kocası tarafından öldürülen bir kadın Yelda. Onu koymuştuk mesela. Bu çeşit atfedilen ödüller de vardı. Ama ondan sonra gittikçe arttı. Yani 9'dan 20'ye, 30'a, 40'a şeklinde sayı büyüdü ve çok güzel bir heyecandı. Yani ben şöyle söyleyebilirim ki ilk kadın kadına öykü yarışmasındaki heyecanımı her sene yaşadım. Yani o öyküleri okurken, öykülerin geldiğinde ilk zaten isimsiz olarak okuyorduk. Ondan sonra her şey ödüller verildikten sonra isimleri açıp okuyorduk. Her anı, her adımı ayrı bir heyecandı bizim için. Sonra onları kitaplaştırdık da. Çünkü ilk 3 öykü yarışmasını kitaplaştırdık. Aşkın L hali diye. O da üçüncü basımını da yaptı bu arada kitap. Yani Aşkın L hali kitabı üzerinden yani sonuçta onu okuyup da yani hiç aktivizmle ya da işte kaos ile ya da LGBT ortamla alakası olmayıp da o kitabı okuyup ulaşanlar da oluyordu. O da çok güzeldi bizim için.